Herkese merhaba. Balık sofralarına çok yakışacak harika bir tarifim var. Mis gibiden karides tava tarifi. Öncelikle karidesleri ayıklıyoruz. İsterseniz balıkçınıza da ayıklatabilirsiniz ama ben karides ayıklamayı size şöyle göstermek istiyorum. Önce kafasını koparıp sonra üzerindeki kabuk kısımlarını güzelce soyuyoruz. En önemli kısım aslında çok da böyle restoranlarda yerken dikkat edildiğini düşünmediğim ama benim evde özellikle çok dikkat ettiğim o sırt kısmındaki siyah iplik gibi olan kısım. Orayı güzelce temizliyoruz çünkü orası karideslerin bağırsak bölümü. Bakın şimdi yakından size daha iyi göstereceğim. Kafa kısmını koparıyorum. Güzelce kabuklarını temizliyorum. Şu uç kısmındaki siyahlığı da alacağız ve o sırt kısmındaki iplik gibi olan o siyah kısmı da güzelce temizleyip sonra yıkamaya bırakacağız. Güzelce temizleyeceğiz. Güzelce yıkamamız gerekiyor. Bakın şu iplik gibi olan kısmı size göstereyim. Bıçakla daha kolay alabilirsiniz. Ya da böyle parmağınızın ucuyla şöyle güzelce temizliyoruz. Ben şimdi yavaş yavaş yapıyorum siz daha iyi anlayabilin diye. Şöyle o kısım zaten böyle sırt kısmı böyle sanki V gibi olacak. Etini kesmeyin. O direkt siyah iplik gibi olan kısmını almanız yeterli. Kuyruk kısmını da şöyle koparıyorum. Karidesim aslında hazır. Şimdi güzelce yıkayacağım, güzelce temizleyeceğim. Ben bir tane daha temizlemeyi göstereyim. Sonra da hemen tarife geçelim. Karideslerimiz hazır. Bir tane tavanın içerisine tereyağını koyuyoruz ve tereyağını eritiyoruz. Eritirken ocağın altı çok harlı olmasın. Tereyağımızı yakmayın. Güzelce eridikten sonra küp küp doğramış olduğumuz soğanları koyuyoruz ve soğanları ara ara karıştırarak soteliyoruz. Böyle rengi değişsin, hafif sararsın, soğanlar kendilerini salsınlar. Sonra diğer malzemeleri ilave edeceğiz. Kapya biberleri ve yeşil biberleri küp küp doğrayıp soğanların üzerine ilave ediyoruz. Ben mevsiminde doğramış olduğum biber ve kapya biberleri buzlukta saklıyorum. Buzluktan çıkardıklarımı kullandım ama eğer zamanıysa biber için zamanında kullanmanız tabii ki daha da lezzeti arttıracaktır. Sarımsakları rendeleyebilirsiniz ama biz ince ince doğruyoruz. Hafif dişe gelsin istiyoruz. Biberler ve soğanlar güzelce sotelendiğinde sarımsakları ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştıracağız. Şimdi yıkamış olduğumuz karidesleri soğanlı biberli karışımımızın içine koyuyoruz güzelce. Burada suyunu özellikle süzdürerek koyun. Kaptan direkt olarak boşaltmayın. Suyu kalacaktır çünkü. O suyu tavanın içerisine olmasını istemiyoruz. Güzelce yıkamış olduğumuz karidesleri de ekledik ve karıştırarak soteliyoruz güzelce. Şimdi baharat ilavesi yapacağız. Şimdi burada aslında birazcık da damak tadınız önem kazanıyor. Biz birazcık böyle ağza acılığı gelsin istiyoruz. O yüzden pul biber koyuyoruz. Ama siz acı sevmiyorsanız pul biber ilave etmek zorunda değilsiniz. Tatlı kırmızı biber de ilave edebilirsiniz. Biraz karabiber, kimyon ya da kekik gibi şeyler de yakışabilir. Ama dediğim gibi tamamen damak zevkinize kalmış. Ben bu tavada sadece pul biber ve tuz kullandım ve ekledikten sonra da şöyle güzelce karıştırdım. En son aşamada domates rendesi ilave ediyoruz. 2-3 yemek kaşığı ilave etmeniz yeterli. Bu konserve domatesten ilave ettim ben kendi yapmış olduğum. Ama dediğim gibi domatesin mevsiminde ise domatesi rendeleyerek, şöyle 2 tane domatesi rendeleyerek ilave edebilirsiniz. Çok da lezzetli olur. Tam böyle ekmeği banmalık harika bir tarif. Bakın gördüğünüz gibi böyle fıkırdamaya başladığında o domates suyuyla güzelce piştiğinde şu anda aslında tamam. Ocağın altını kapatırsınız ve servis hazır
hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde tavayla da servis edebilirsiniz. İsterseniz böyle servis tabağının içerisinde de çok şık bir şekilde servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.